arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok faydalı bir çorba tarifi ile geldim. Özellikle kış aylarında yapıp içebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Zaman kaybetmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. 1 adet orta boy soğan ince ince doğruyorum ve 2 diş sarımsağımı doğrayacağım arkadaşlar. Bunları doğrarken hemen diğer malzemelerimi de şöyle bir söylemek istiyorum. 2 yemek kaşığı yeşil mercimek, 2 yemek kaşığı pirinç ve 2 yemek kaşığı bulgurum var. Onun haricinde 1 su bardağı kırmızı mercimek var arkadaşlar. Ve 1 orta boy patates ve yarım adet havuç kullanacağım. Şimdi doğramış olduğum soğan ve sarımsakları 3 yemek kaşığı zeytinyağı koymuş olduğum tencerenin içerisine alıyorum ve hemen patates ve havucu küçük küçük doğramaya geçiyorum. Çorbanın içine ekleyeceğimiz baharatlar sayesinde lezzetli ve vitaminli bir çorba elde etmiş olacağız. Ve arkadaşlar şimdi tenceremi ocağın üzerine aldım. Soğanlar biraz solana kadar kavuruyorum. Bu kavurma işlemi çok önemli. Çorbanızın lezzetine lezzet katacak. Sizler de bu şekilde denediğiniz zaman lezzetine fark edeceksiniz. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum ve salçanın da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kullandığım bütün malzemeleri açıklamalar kısmına liste halinde ekliyorum arkadaşlar. Dilerseniz açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. Kavrulmuş olan soğan ve salçanın üzerine patates ve havuçları da ilave ederek karıştırıyorum. Daha sonra yıkayıp süzdürdüğüm bakliyatları tencereme alıyorum. Güzelce karıştırıyorum ve son olarak arkadaşlar baharatları ilave etmeye geçiyorum. İki çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı zencefil ve 1 çay kaşığı pul biberi malzemelerin üzerine alıyorum ve tekrar karıştırıyorum. Baharat miktarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz ve bu çok faydalı olan tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Şimdi içerisine 2 litre kaynar su boşaltıyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağı kapatıp pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Kıvamına göre daha sonra su ilavesi yapacağım. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, çorbam pişti. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Bakar mısınız? Rengiyle çok ama çok güzel görünüyor. Çok lezzetli görünüyor. Tadı da bir o kadar lezzetli. İyice blenderdan geçirdikten sonra hemen sosunu yapmaya geçiyorum. Uygun bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım yemek kaşığı tereyağını alarak tereyağının kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kavrulan yağın üzerine 1 tatlı kaşığı nane alarak ocağın altını kapatıyorum. Şimdi kaseme alıp afiyetle tüketeceğim. Kıvamıyla, rengiyle, kokusuyla çok şahane oldu. Ve üzerine hazırlamış olduğum naneli yağdan gezdiriyorum. Dilerseniz üzerine kıtır ekmek ilave ederek tüketebilirsiniz. Ve üzerine biraz da limon sıktığımız zaman çok daha faydalı olacaktır. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.